Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilhassa Sıla yolunu sevenler, size büyük müjdem var. Gün geldi çattı, az kaldı. Çok az kaldı. Bakın, bundan sonra hangi ülkeden çıkarsan çık, ister Macar'dan git, ister Slovenya tarafından git, tamamen otoban oluyor. Evet, doğru duydunuz, o Kalotina yolu, o bizim rüyalarımıza giren Kalotina yolu artık eskilerde kalacak. Sofya'nın içine de girmeyeceğiz. Hani o kavşak var ya, o kavşak, ona da gelmeyeceğiz. İkinciden mi çıkacaktım, üçüncüden mi çıkacaktım? Onunla da uğraşmayacağız. Değerli izleyiciler, vatan seven arkadaşlarım, Sıla yolu seven arkadaşlarım, tarih 25 Eylül 2025. Aslında Temmuz ayında açılacaktı, yetiştiremediler. Biliyorsunuz, bunun haberini de vermiştik yani, ama ben şöyle söylemiştim, garantisi yok açılır diye söylemiştim. 25 Eylül 2025 diye haber geldi, açılacak diyorlar. Son çalışmalar yapılıyormuş. Çok az bir bölüm kalmış. Yeni tabelalar filan asılmış. Bunlar, her şey hazır. Yani artık günü bekliyoruz. 25 Eylül'den sonra gidecek vatandaşlarımız, abilerim, kardeşlerim, size bu otoban açık olacak. Tabii ki vinyet ücreti aynı. Şu an, gelecek seneye değişir mi bilmiyorum. Bana müsaade ederseniz size şimdi tekrar bütün detayları haber sitesinden okumak istiyorum. Avrupa'dan Kapıkule'ye kadar artık tamamen otoban. Kalotina Sofya otoyolu resmen açılıyor. Ama bakın gençler, 17 saatte gittim, 18 saatte gittim. Yani bir saat daha evvel Kapıkule'ye varacağım diye haldır haldır basmayın. Size Kapıkule'de kimse madalya vermeyecek. Çünkü geçen de gene okudum, Facebook'taydı galiba. Kardeşimiz Berlin'den çıkmış. Hatta 2 saatte uyumuşmuş. 18 saatte Kapıkule'ye varmış. Ne bileyim, biraz ufak atalım da civcivler de yesin. 25 Eylül 2025 tarihi itibariyle Sırbistan sınırı Kalotina'dan Sofya'ya kadar olan otoyolun tamamen açılması bekleniyor. Bu devrim niteliğindeki gelişme ile birlikte artık Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan Sıla yolunda yolculuk yapan gurbetçilerimiz için kesintisiz bir otoban bağlantısı sağlanmış olacak. Arkadaşlar, gurbetçilerimiz, dün gene bir yorum geldi, artık gurbetçi demesen iyi olur, Avrupalı Türkler de, ama işte her yerde de gurbetçi yazıyor. Kardeşim, ben bunu dünyamdan çıkaramam ki, gurbetteyiz işte. Ne değişiyor? Kalotina sınır kapısında çıkış yapan sürücüler doğrudan Sofya'ya kadar otoyol üzerinden gidebilecek. Sofya'dan itibaren Plovdiv, Haskof'u, Kapitan Andreevo, Kapıkule yönünde zaten aktif olan otoban hattıyla birleşecek. Değerli izleyiciler, buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Yola çıkmadan evvel navigasyonlarınızı güncelleyin. Update yapın. Bu sayede Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye güzergahında ilk kez tamamen otoban konforu yaşanacak. Ve bundan sonra Murat Bozdağ'ın da yola çıktığı zaman çocukluğu hiç aklına gelmeyecek. Çünkü nerede kaldı Perot tünelleri, nerede kaldı Kalotina yolu, nerede kaldı o eski Yugoslavya'da gidiş geliş yolu. Eskiden gidenler bilir, 400 kilometre pata 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 gidiyorduk böyle gidişli gelişli. Gurbetçiler için büyük kolaylık. Yıllardır Sıla yolunun en yorucu bölümlerinden biri olan Kalotina. Ya arkadaşlar, biliyor musunuz, Bulgaristan'a girdiğimiz zaman o yol çok kötüydü ya. Ya gerçekten M4 ile gitmiştim. Arabanın altına herhalde bir yerde bırakacağım diye çok korkmuştum yani. Bir şey söyleyecektim, söyleyeyim. Sofya arasındaki bozuk ve dar yol artık tarihe karışıyor. Bu yeni düzenleme sayesinde yolculuk süresi kısalacak tabii ki. Yakıt tüketimi azalacak, trafik güvenliği artacak, stresli şehir içi geçişler sona erecek. Değerli izleyiciler, lütfen bakın, otoban olsa da lütfen hızımıza dikkat edelim. Orada 100 yazıyorsa 100 ile gidelim. 130 yazıyorsa 130 ile gidelim. Çünkü biliyorsunuz o 64 kilometre filan da Sofya'nın içine doğru gidiyorduk. 100'lük yerde 60 yazıyordu ve mecburduk 60 ile gitmeye. Neden? Çok radar kontrolleri yapıyordu. Komşu dur, hızlı gittin. Bayıl bakalım, 40 euro, 80 euro, her neyse.
geride kaldı. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İskandinavya ülkelerinden karayoluyla Türkiye'ye giden vatandaşlarımız için bu gelişme büyük bir rahatlama sağlayacak. Ama İspanya'dan da giden var, Portekiz'den de giden var. Onları yazmamışlar buraya. Her neyse, bu haber sitesine bu güzel haber için ben canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bize bu pazartesi günü bu güzel haberi verdiği için. İsviçreliler şöyle diyor: pazartesi iş sevmezler, ama ben bu haberi bugün okuyunca öğlen paydosunda o kadar sevindim ki akşam olmasını bu haberi hazırlamak için yani böyle iple çektim. Şimdi yolculuk yapacak vatandaşlarımızdan ricamız, biraz evvel söylediğim gibi navigasyon cihazlarınızı muhakkak güncelleyiniz. Yollar devamlı yenileşiyor, değişiyor. Ona göre yani o cihazınız 10 senelikse, hiç güncellenmediyse sizi Sofya'nın içine sokmaya uğraşabilir. Ve bazı yerlerde de sizi olmayacak yerlere yönlendirebilir. Onun için devamlı güncellendirin. Yeni otoban girişlerini ve tabelaları dikkatle takip ediniz. Değerli izleyiciler, güncelleme konusunda bazı arkadaşlar diyor ki ya ben anlamıyorum, etmiyorum. Servise verirken söyle, sana yaparlar o işi, ama tabii ki ona göre de biraz faturanın üzerine herhalde eklerler diyorum ben. Hele BMW kullandığım için çok iyi biliyorum. Kaç para istemişlerdi ya? 240 euro mu? 260 frank, euro değil, frank istemişlerdi. Kalsın dedim, kendim yapmıştım. Yeni rotalarda hız limitlerine ve yol güvenliğine her zamanki gibi önem veriniz. Görselde de görüldüğü üzerine Kolotina-Sofya arası modern otoban tabelaları yerleştirildi ve son hazırlıklar tamamlanmak üzere ve değerli izleyiciler, arkadaşlarım, vatandaşlarım, abilerim, büyüklerim, 25 Eylül 2025. Takvimden baktım. Şimdi şeytan beni dürtüyor. Ben o tarihte izinliyim. Bana şimdi diyor ki Murat, atla araba. Yaparım ben. Ben gerçekten yaparım. Ama sırf onun için değil, gidersem, arkadaşlar gidersem tabii ki gene çeşitli türlü otellerde kalarak, yolun keyfini çıkararak, ben artık öyle haldır haldır yani gerçekten 18 saatte Kapıkule'ye vardım mı bana kimse madalya takmayacak. Çay kahve de vermeyecek. Onun için ben dinlene dinlene, keyfini çıkara çıkara gidiyorum. Hem otelleri tanıtıyorum sizlere. Park yerleri güvenli mi? Otel odaları nasıl? Kaç para verdim? Evcil hayvan serbest mi? Temiz mi? 3 yıldız mı, 5 yıldız mı, Türkçe konuşuyorlar mı, Almanca konuşuyorlar mı? Onun için bu yenilikleri de size tabii ki iletmek için biliyorsunuz Murat Bozdoğan masraf ediyorum. Doğru. Bakın yani bedava değil. Oteller bana kırmızı halı da sarmıyorlar kapının önüne. Beni dört gözle de beklemiyorlar. Ben yani öyle meşhur bir YouTuber de değilim. Fiyatını ödüyorum. Sizler nasıl ödüyorsunuz? Ben de otelin fiyatını ödüyorum. Ama görevimiz sizi bilgilendirmek. Sizin yapacağınız, bana bir like verin. Bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz abone olun. Yeterince destek olmuş olursunuz ve şimdiden hepinize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Yeni gelen abonelerime hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hepiniz varsınız. Ailemiz 34.000'i geçti. 40.000'e doğru yol gözüktü ve inşallah yakında 40.000'i de hep beraber göreceğiz. Ben işime devam ediyorum. Sizler de takipte kalın. Değerli izleyiciler, arkadaşlarım, büyüklerim ve en sonunda ne diyorum? Hiç fazla lafı uzatmak da istemiyorum. İsterseniz başka zaman şöyle güzel güzel muhabbet ederiz. Bana yakın olanlar yazsın, kahve de içeriz. Hiç sorun yok. En sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühimi. Sıhhatsız hiçbir yere gidemezsin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.